Merhaba arkadaşlar. Şu anda Artvin Hopa Eşmekaya köyündeyiz ve Porkut Arıcılık Murat Yılmaz'ın aralığındayız ve Murat Yılmaz'la arıcılıkta kışlatma nasıl olur? Konu başlığımız bu olacak ve bu konu üzerinde Murat Yılmaz'ın tecrübelerini bize aktarmasını isteyeceğiz. Şu anda Murat Yılmaz'ın aralığındayız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi coğrafyada şöyle diyebilirim. Merhaba Murat Bey. Yine senin aralıktayız. Geçen sene de iki video çektik. Bu üçüncü video. Bize şey konusunda, kışlatma konusunda bilgilerini paylaşacağız. Kışlatma nasıl olur sence? Yani nasıl kışlatma gerekiyor? Biliyorsun kışlatma kritik bir mevsim arıcılar için. Soğukta mı kışlatılır? Daha güneyli yerlere mi gidilir? Nasıl kışlatılması gerekir? Daha doğrusu Kafkas arısı nerede kışlatılması gerekiyor? Onunla ilgili seninle bilgileri paylaşırsan seviniriz. Merhaba takipçi dostlarım. Her iki tarafa da burada Porkut Arıcılığın sayfasında paylaşacağım. Burada da Odun Ateşi'nde Çay TV'nin kamerasına konuşacağım. Her iki kamerada çeksin. Öncelikle herkese iyi sezonlar diliyorum. Şimdi Yaşar abimizin dediği gibi kışlatma. Kışlatma 700-800 rakımın üstünde olması lazım. Bizim Kafkas ırkı soğuğa dayanıklı olduğundan dolayı yukarılarda olacak. Eksi kaça kadar? Eksi 20-30 dereceye kadar bizim Kafkas arısı yaşayabiliyor. Eksi 20'ye kadar net bir şekilde yaşayabiliyor. Ve bu başka bir bölgeler için değil. Bu sadece Kafkas, Artvin ve Ardahan bölgesine aittir. Bizim bu Kafkas ırkımız bu bölgede, bu illerde olur. İzoleli bölgelerimiz var. Arılığımızı kuzeyli yerlere getirmemiz lazım. Güneyli yerlerde kışlatma olmaz. Bu bir tahmin değil. Araştırmalara göre arılar kuzeyli bölgelerde olması lazım. Kuzeyli bölgelerde olması için öncelikle kışlatma nasıl olur? Yani kışın arının güneşi görmesi ve çalışması İyi bir şey değil. arıcılar için iyi bir şey değil. Aynen öyle. Şimdi biz öncelikle sonbahardan çıktığımız zaman sonbaharda arıcının en güzel yaptığı şey, yapacağı şey bir kere varovadan temizlenmesidir. Sonbaharda ne kadar bilgimiz varsa, becerimiz varsa, arıcılıkla ilgili ne kadar deneyim varsa bunu sonbaharda yapmamız lazım. Ya kışlatmanın birinci şeyi yani Sonbahardan gelir. Sonbahardan gelir. Hani kıştan çıkacak arı sonbahardan bellidir. Aynen öyle. Sonbaharda ne kadar uğraşırsak, ne kadar üstüne gidersek o kadar iyi olur. Kıştan da o kadar güzel çıkar. Ondan sonra geliyoruz. Varovayı temizledik. İçinde balımız var. Polenimiz var. Perpa diyoruz biz ona. Pergalar. Her şey var içinde. Arı sağlıklı. Varovadan kurtulmuş. Arı bir kendine gelmiş. Yazın balını almışsın, bilmem işini görmüş. Arıyı artık ne yapacak? Soğuğa bırakacağız. Soğukta ne yapacak? Yumak şekline gelip en azından 3-4 ay yatması lazım. Arı kendine gelecek. Yumağı hiç Ana bozmaz. arı kendine gelecek. Ve bunu nasıl yapacağız? İnanın arkadaşlar, şöyle ben bir çerçeve değil de yani bunu bir çerçeve olarak görelim. Şuruplu yem çerçevemiz bu. Vardır çerçevenin hiçbir yok. Yaşar hocam böyle bir 3 kiloluk şöyle nedir bu? Çiçek balı. Evet. Arkasını da çevirelim şöyle gösterelim. O bayağı bildiğimiz bal. Aha çiçek balı. Şimdi arkadaşlar şuradan daha net olarak göstereyim. Bu son çerçevemiz. Soldan başlıyorsak soldan peteğin koloninin solundan başlıyorsak en sağdaki çerçevenin şurasında mesela şu kadar bir arı var. Şu kadar bir arı var.
Arkasında da şöyle bir arı var. Bunu silkeleyeceğiz. Bunu silkeleyip bırakacağız. Bir çerçeve eksilttik. Böyle sol tarafa doğru ya da sağdan başlıyorsanız sol taraftan sağa doğru böyle silkeleyeceğiz. Ta ki şurası, mesela soldan başladın, en sağdaki çerçeve, son çerçeven, şurası komple arı. Şurası komple arı. Son. Buraya ne yapıyoruz biz? Strafor koyuyoruz. Arıyı daraltma yöntemiyle. Strafor koyduğumuz zaman şurası komple arı olacak. Yani şu kadar bir arı varsa da bunu silkeleyeceğiz. Arıyı sıkıştıracağız. Sıkıştıracağız. Kışa girerken arıyı kesinlikle sıkıştıracağız. Bunun öyle olmadığını söyleyen arıcılar. Bunu öyle olmadı mı ne oluyor biliyor musun? Bunu öyle arı dağınık oluyor. Sonra da havalar soğuk olduğu zaman ne oluyor? Arı burada ölüyor, dökülüyor. Kendini ısıtamıyor. Ama şu çerçevenin, şu ramkanın komple üstü arı olduğunu düşünsene. Hangi arı orada üşür? Üşümez. Bu burada yatacak. Bir de şöyle bir çerçevede, yani sırlı bir çerçevede arı durmaz. Arı bunun üstünde durmaz. Arı şöyle göz balı olacak, gözün üstünde yatacak kışlamada. Yumak yaptığı zaman içeriden yiyebilecek. Burada yiyecek, yerinde yatacak. Zaten soğuğa bıraktığın zaman arı o kadar bal tüketmiyor. Arı kendi geri çekiliyor. Anlatabildim mi? Yani sırlı mumun üstünde arı durmaz. Göz balığı olacak. Ve en son ramkamız bu üstü komple arı olduğu zaman straforu koyup kışlatmaya bekleyeceğiz. Güneyli olmayacak arılığımız. Şimdi arkadaşlar ben çok videolarda gösterdim. Benim arılığım güneyli. Yaşar güneşi de göster karşımızda. Şu anda saat 1 ve güneş şöyle üstten bakıyor. Her zaman gösteriyor. Arı güneyli bölgede olmaz. Yazın güneyli bölgede olur. Yazın. Sabah 4 şafak açtı mı, şafak açtığı gibi 4'te arı çalışmaya başlayacak. Benim burada işte ben kestane zamanında sabah ezanı okunduğunda 4'te, 3.30 4'te, 4.30 olabilir. Kestaneye getirecektim Borçka'ya. Ben geldim ağzını kapatmaya çalıştım. Ağzında bir sürü arı var ve çalışıyor. Şafak yeni sökmeye başlamış. Bak 4'te arı çalışıyor. Güneyli bölge. Ama bu kuzeyli olsa biraz daha hava kapalı olacak. Benim arı 6'da çalışacak. 2 saat fark var. 2 saat. Ben 2 saatte ne kadar bir polen, bal, nektar getirdiğini düşünebiliyor musun? Bir canlı kovan, bir dolu kovan. 80 bin, 100 bin arı var. Bu şimdi bizi en başa getiriyor. Arılığı kurarken. Arılığı kurarken işte yapamıyoruz. Yaşar bunu. Yapamıyoruz. Çünkü şimdi bir arılığın güneyde, bir arılıkta yapacaksın kuzeyde. Oradan oraya taşıyacaksın. Olmuyor. Ama nedir? İş yükü çok fazla. Aynen öyle. İş yükü çok oluyor. Bunu böyle koyalım. Böyle biraz da güneş vuruyor ya. Yağmacılık olur. Kokusunu alır. Şunu şöyle. Bu zamanda bile yağmacılık olur diyorsun. Ya olur ya, bu arıdır. Balın kokusu nereden geldiyse arı oraya gider. Ondan sonra kışa geçiyoruz. Kışın sadece böyle güneşli günlerde bir tur atacaksın. Arılığına gelip bakacaksın. Nedir ne değil. Nosema olmuş mu? İshal türü, uçuş. Uçuş deliklerinin önünde pislik var mı? Aynen öyle. Ölü Onları var mı? kontrol Dışarıya ne edersin. atılmış? Onları kontrol edersiniz. Bir de ne olacak? Oksalit asit uygulaması. Kışın kesinlikle ve kesinlikle oksalit uygulamamızı yapmamız lazım. Yazın nasıl bal döneminden sonra formik asit uygulaması yapıyorsak kışın da oksaliti vermemiz lazım. Kesinlikle. Bu kuralın yani kural 1. Oksalit ve formik asit uygulaması yapmamız Varsa lazım. da yoksa da formal. Var ya, o illaki olacak. İllaki bu doğada var ova gelmiş ülkemize bu olacak. Yani kışın sen kışın mendil koydun. Oksalit. evet, oksalit asit mendili koydum ve kışın arımızı sarmayalım. Aha görüyorsunuz. Alt çekmecem de yok.
Çekmeceleri çekmişim. Çekmece kullanmıyorum. Çünkü güneyli olduğundan dolayı kışın yani Soğukta parazit yaşamıyor. Onu mu demek istiyorsun? soğukta her şey soğuk. Arı için soğuk çok güzel. Parazit olmaz. O içindeki bir sürü bakteriler ölür. Mumlarınız alttan yani küf olmaz. Bir sürü nedenleri var yani. Arı mukavemetli olur. Arı güzel yatar. Biz yatmasını istiyoruz. Diri olur. Diri olur. Her şey olur. Kar görmesi lazım. Aynen öyle, kar görecek. Yani arıyı kışın görüyorum. Şimdi yine üzerine bir- torbanın üzerine işte şey koyuyorlar, bez koyuyorlar, keçe Onlar koyuyorlar. Bence yanlış. Zaten üstten arı kemeri çekiyor kışa girerken. Ya kemer farklı bir olay. Altındaki göz balı farklı bir olay. Kemere ne zaman geçer? Bu arı işte sıcak oldu mu arı devamlı bal yiyor. Bal yediğinden dolayı ne oluyor? Kemere kadar geliyor. Sen de tam Şubat ayında bir bakıyorsun ki arın açlıktan ölmüş. Şimdi bu hangi kovanlarda daha çok oluyor? Strafor kovanlarımızda. Çünkü yaz kış hep içi sıcak. Onlara çok dikkat etmeliyiz. Strafor kovanlarda, altılı, dörtlü olanlarda onlarda çok dikkat etmeliyiz. Ve gerisinde ben şimdi naylon kullanıyorum. Bak bu bezin altında naylonum var. Şimdi termo tabanlarda naylon kullanmak burada hiç şey yapmaz. Ne rutubet olur ne su birikintisi olur bilmem ne olmuyor termo tabanlar. Ama eski kovan tiplerinde naylonu kışın çıkartacaksın. Torbaya koyacaksın. Torbanın içine de ben gazete seriyorum. Öyle örtüyorum. Ve naylonu üstten alta çekiyorum. Ama termo tabanlarında naylon altta. Torba üstte. Ha. Altta nasıl olsa rutubet yapmıyor. Ama normal eski tip kovanlarda rutubet yapma şansı oluyor naylon olduğundan dolayı. Yani kovanlarımızı sarıp sarmalamayalım. Böyle ahım şahım. Sadece benim istediğim kovanın çürümemesi için 10 yıl gidecekse bir çam kovan 20 yıl gitsin. Anladım. Ha. Devam et. Üstüne bir saç koyalım. Benim gibi kapalı arılı olmayan arkadaşlar bak şurada Yaşar göster. Şunu gösterelim. Bakın. Burada ne var? Üstüne saç koymuşum. Sadece kovanlarım ıslanmasın diye. Evet. Anlatabildim mi? Yani Anladım. üstte de var. Anladım. Saç koymuşum üstüne. Ama biz branda koyduk. Branda onu denememişim. Yaşar. Onu denememişim. Yani branda ben daha doğrusu kendi barakamda brandayı sarınca içerisi direkt otomatik olarak sıcak oluyordu. İşte sıcak oluyor. Sıcak oluyor. Şimdi dışarıdan güneş vurduğu zaman arı ne oluyor? Hemen yumaktan sökülüyor. Bu sefer ne yapıyor? Bal yemeye başlıyor. Bu sefer arı dışarı çıkıyor. Çıktı. 1 kilometre gitti. O anda güneş bulut hemen kapattı. Bir derece oynasa 12 dereceydi. Dışarı çıktı 11-10 derece oldu. Gitti. Kuzeyli bölgeye gitti. Arı ne oldu? Orada kaldı. Geri gelemedi. Senin tarlacı kışın gitti orada kaldı. Bu bir ay boyunca yani kış boyunca haftada bir böyle devam ederse sıcak olursa senin o torban içeri sıcaklığı ısı verirse bu ne olacak? Yumaktan çözülecek. Arı çalışmaya başlayacak. Senin tarlacı arın kaybolacak. Bu nedir? Koloninin çöküşü. Tarlacı yoksa bir şey yok. Nasıl dışarıdan polen gelmiyorsa arı hiçtir. Dışarıdan polen gelmediği sürece arı yumurta atar mı? Atmaz. Ancak kendine kadar atar. Çünkü o genç arı sütle besleyecek ana arıyı. Ondan dolayı her zaman böyle bir avuç içi kadar yumurta atar ana arı. Çünkü onun bilincinde beni besleyecek kişileri yetiştiriyor orada. Ama bu kışın bayağı bir polenle çalıştı. Polen geldi. İşte hava sıcak gitti. Hava çok sıcak gitti. Hava sıcak Ya bu- gitti. bu- Arı devamlı bu- çalıştı. Şimdi ben şu 8'li kovanlarımda 8 çerçeveyle kışa girdim 11. aya.
Şimdi bakıyorum 6 çerçeve. Ne çalıştı? Çalıştığı için azaldı. Çalıştı, azalıyor. Gelemiyor. Yolda kalan oluyor. Yaşlı oluyor. Ölüyor. Bir de bu sene şansımız erken ilkbahar olmasa Vallahi şu anda 2-3 çerçeve bu 2 hafta öncesinde, hani sıcaklar gitti bu yılbaşıdan sonra, Ocak 20'den sonra 2-3 çerçeve yumurta vardı. Ama paket yumurta. Ben ne yaptım hemen? Fondom keki verdim. Fondom şekeri verdim. Hemen besleme yaptım. Çünkü güneyliydi. Yani ara ara arılığımızı yoklayacağız. Yoklamamak için değerli dostlar, biz Karadeniz'deyiz. 700-800 rakımın üstüne arımızı koymamız lazım. Ben bugün elimde olsa Şavşat'a koyarım. Artvin'in dağlarına koyarım. imkan olmaz. Maçakale'ye doğru giderim. Anladım. Ardanuca koy. Yusufeli'ne mi? Yani yükseklere. Arı yüksekte. Zaten balın değeri de 600 rakımdan sonra, bu bir bilimsel araştırma, 600 rakımın üstündeki ballar daha kaliteli oluyor. Daha güzel oluyor. Aroması daha yüksek. Yani kış budur. Kışın aramızı açık tutalım. Sadece kovanlarımız ıslanmasın diye üstüne bir saç koyalım. Böyle örtelim, bilmem ne yapmayalım. Arımızı soğuğa bırakalım. Kışın diyeceğim budur. Oksalitimizi verdik. Sonbahardan çıkarken güzel varroa ilaçlamamızı yaptık. Budur yani. 2-3 kalemde gidiyor. Kışa göre besleme de yapmamız lazım. Zaten sonbaharda ne yaptınsa sonbaharda beslemeni yapacaksın, şurubunu vereceksin. Arı dolu olacak. Ve birden soğuklar geldi mi o göz balının üstünde yatacak. Arı. Göz balının üstünde yatacak. Sırlı balın üstünde arı yatmaz. Söksek sığır. Nasıl? Söksek. Hayır. O olmaz. Çünkü onu sökersen bu hepten, yani havanın sıcak gitmesinden dolayı işte hemen bitirir balı. Kışa girerken Bal göz stokunu- balı koyabileceği bir besleme de yapılabilir. Nasıl? Şerbet verilebilir yani. Ya şerbet vereceksin ama öyle normal şeker vermeyeceksin. Buna bir çuval açıyorsan ya da yarı çuval bir arılığın varsa, yani arılığına göre yarı çuval şeker açıyorsan buna en az 25 kiloda bir 15 kilo bal ilave edeceksin. Yani sadece şekerle suyu karıştırıp da şuruplama olmaz. Kesinlikle ve kesinlikle ona bal vereceksin. Balını karıştıracaksın. Ha. Bal içinde olacak. Şerbete biraz bal ekleyeceksin. Biraz değil, %50 kadar diyorum. Oo. Tabii. Bal, arı neyle beslenecek? Balla. Sen ham şekeri verdin mi? Olmaz. O göze koyacak. Burada sıcak suyla açmışsın. Göze koyacak. Gözde de dondu. Şeker donar. Nereden yiyecek onu? Göz balı yok arada. Dondu içinde, soğukta. Sonra sıcak oldu. Onu neyle açacak? Olmuyor. Bal olacak. Şuruplama O zaman bal olacak. arıcının bir yanında da böyle beslemelik balı Balığı stoku olacak. Nasıl biz arıya stok bırakıyorsak bizim elimizde de stokluk bal olması lazım. Mesela o balı sağarken böyle pergalar oluyor. Yani polenler oluyor. Bazı mesela %30'u polen olur çerçevenin. Onlar çok güzel. Onlar hemen 2 numara indireceksin. Ya da en sona indireceksin. En son arı bakımında. Polenliği vereceksin. Polen çok güzel. Arı için polen olmazsa olmaz. Başka ne söyleyeceksin Yaşar Hocam? Kışın böyle. Kışın böyle. Kıştan ne zaman çıkacağız? Kıştan cemreler çıktı mı Bismillah diyeceğiz. Bütün cemreleri Bütünü 3. cemre çıktıktan sonra Bismillah diyebiliriz. Ve ne yapacağım? aslında o zaman siz şey dediğimize geliyor. Kış en kritik mevsim o zaman sonbahar. Arının zaten sen şimdi arı Kış- sonbaharda yaptın mı daha arıya bir şey kalmıyor zaten. Sen sonbahardaki yaptığın işlerle seni ilkbahara Yani atıyor. varroa yok. Stok iyi. Sıkışık arıyı soğuk bir bölgeye koyduğu zaman 3 ay 4 ay yanına gitmesinde onun Olur. 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 Ya zaten arı varroa yoksa soğuğa bırakmışsın, arı kendine kenetlenmiş, yumağa geçmiş, balığı var, stoğu var içinde. Daha ne olacak o Peki arıya? şey soracağım. Erken ilkbahara gitmek istesek kışta ne zaman kaldırabiliriz?
Neyi kaldırabiliriz? Erken ilkbahara gideceğiz. Soğuk bölgeden sıcak bir bölgeye. Arı yumaktan çözülecek. Çözülecek. Arı kesinlikle yumaktan Polen çözülecek. taşıdığını görmemiz lazım. Aynen, arı çalışmaya başlayacak. Ya da kapağını açarsın. Zaten 3-5 çıkıyordur. Tarihe bakmışsındır, mevsime bakmışsındır. Artık önümüz ilkbahar. Arı yumaktan çözülür. O zaman yükleyip arabaya taşınabilir. Kesinlikle ve kesinlikle arı yumaktayken arı taşınmaz. Düşer, kalkamaz, ölür arı. Çünkü kansız o ara zaten çok, ne kadar kan var arıda. Yani kışın müdahale de olmuyor. Müdahale olmuyor. Sadece bulunduğun yerde aynı şurada bakabildiyse bakacaksın. Hafifçe, ürkütmeden, incitmeden arıyı kapağını açarsın. Oksalitini verirsin. Havalar güzel gidiyorsa, arı çalışıyorsa, polen geliyorsa, çaydan, fındıktan, oradan buradan geliyorsa, Kışın kızıl ağaçtan geliyor diyorlar. yabani şeyden de geliyor. Fındıktan. Yabani fındıktan. Yabani fındıktan da güzel geliyor. Şu erken açıyor. Bu muş var ya, muş sarı. Ha, Ondan evet. da, ondan da geliyor. Sadece kışın yapacağımız güneşli bir bölgedeyse, yani güneyli bir bölgedeyse takviye fondam keki verebiliriz. Ya da şunu söyleyeyim. Şu aklıma iyi geldi. Bu sene onu bir arkadaştan öğrendim. Bu bir kesin bilgi olsun. Kesin bilgi. İnver çürük verelim. Kışın. Ben seneye kışın hiç fondom keki vermeyeceğim. Bu bir bilgi olsun arkadaşlar. Onu biri daha dedi bana. İnver çürük verelim. Niye? Fondom keki koyduk. Oradan devamlı kazıyacak. Yiyecek. Kursağında şey yapacak, getirecek, göze koyacak. Ama inver çürük ekşiyor mu? Ekşimiyor. Donuyor mu? Donmuyor. Koyduğunuz gibi yarım şerbetliğe koydunuz. Buna doldurdunuz inver çurubu. Direkt göze koydu mu? O gün sıcaktı. Baktın yemi azalmış. İnver çurubu verdin. Direkt göze koydu. Yarın soğuk oldu. Yarın o keki yiyebilecek mi? Yiyemeyecek. Fondomu yiyebilir. Kek demeyeyim. Fondomu yiyebilecek mi? Yiyemeyecek. Arı salkıma girdi. Gün aşırı. Ama inverti bir günde çekti. Göz balına koydu. Olay bitti. Bir günlük iş. Orada soğuğa geçince fondomu çekemiyor. Bir de fondomda suya ihtiyaç duyuyor. Yok, fondomda o kadar duymuyor. Kekte duyuyor. Kekte duyuyor. Kekte duyuyor. Fondomda duymuyor. Ama benim arla mesela suya koşuyor mesela fondom verdikten sonra. Su Ben istiyor ama ya o havanın açık olmasından zaten arı, bu bilimsel, arı ne kadar su taşıyor? Arı dünya su taşıyor, işçi arılar. Şöyle de ona suya ihtiyaç var. Senin fondomunu açmak için değil. Ama onu bilmiyorum. Kusura bakmayın, fondomu suyla açtığını bilmiyorum ama normal keki suyla açıyor. Önce su taşıyor, ondan sonra onu... Yani suya ihtiyaç duyuyor da fondomdan dolayı mı ihtiyaç duyuyor? Genel olarak peteğin ihtiyacı olabilir. Peteğin ihtiyacı olabilir yani dediğin gibi. Ya şey vardı yani bir bilgiydi. Kek olduğu zaman suya ihtiyaç duyuyor. Ben kek kullanmıyorum. Keki bıraktım. 3 senedir keki kullanmıyorum. 3 belki 4 sene oldu kek kullanmıyorum. Ben fondom şekeri veriyorum. Ve şurup, ben devamlı %50 bal katarak şuruplama yapıyorum. Ama bu bir bilgi olsun dostlarım. Yeni öğrendim. Her zaman bilgiye açığız. Bunlar konuştuklarımız bir bilgidir. Çok profesör değiliz. Yaptıkça, alıştıkça bilgi ediniyoruz. Ondan dolayı kışın inver çürük verelim. Bu sene geçti. Seneden sonra yani 2025'in kışına doğru artık inver çürük vermeye başlayacağım. Kışın arılarım eğer yeme ihtiyaç duyarsa. Bal ekleyeceğim onlara. Yok, onlar inver çürük sadedir. Yapılı, tenekeyle. Onlardan vereceğim. Hemen göze koyacak. O gün işi bitecek. Gözde yiyecekse yiyecek. Yine eksilirse yine ilave edeceksin. Donmuyor, ekşimiyor. Ondan dolayı çok güzel. Arı uğraşmıyor. Direkt şu şerbetlikten aldığı gibi göze koyacak. Bu bir bilgi olsun. Kışın inver çürük verelim. Bu da bir bilgi. Başka ne söylemek istiyorsun? Kışla ilgili dediğin gibi
Yani en başta işte önlemi almak önemli olan dediğim Tabii gibi. sonbaharda ne yaparsan yap sonbaharda yapacaksın. Şimdi bazı arıcılar tam kar yağmaya başlayınca Ardahan'dan arılarını alıp getiriyorlar. Yok, çok yanlış. Zaten Ardahan'da 11. ayda 10 derecenin altına düşer tahmin ediyorsam. Ardahan bölgesi. Ardahan, Onun 10 derecenin altı. Burada 12-13 derecede oynuyor. Orada 10 derece olduğu zaman ne oluyor? Arı salkımda oluyor. O düşer, bir daha kalkamaz. Zaten kan yok. O kadar kanlı bir hayvan değil. Arıda ne kadar kan var? Miligram mı bir şey diyorlar. O kadar. çok bir enerjisi yok. Ha, zaten arı büzüşmüş. O kalkamaz yerinden. Arıyı zayi ederiz. Yumakta oldu mu arı oynanmaz. Yumaktan çözülecek. Ya dediğin gibi hiç oynatılmaz. Evet, hiç oynatılmaz. Yani siz özetleyecek olursak arı kışlatmayı kışta yapmamız lazım. Sonbaharda. Sonbaharda yapmamız lazım ama kış olması lazım yani. Tabii. Kış yaşaması lazım. Evet, kış Bu yaşaması sene çok lazım. olmadı. Kar gelmedi. Benim arılar geldi ama seninkilere gelmedi. Sen kaç rakımdasın? 700 rakım. 700 rakımdayım. Bak 700 ne güzel. Ve Ben ne? Deniz gözüküyor. Ben burada belki de 200'dür, 100'dür burası. evet, şuradan gördüğün gibi hopa neredeyse gözükecek. Ha. Öyle bir yerde. Yüz Deniz, yakın yani. deniz soğuğuna da yakın, rüzgarına da yakın O aslında. dağ kesiyor işte beni. Ha, O orası dağ kesiyor beni. Denizden gelen o tuzlu su şeyini o dağ kesiyor bende. Şunu söyleyeyim Yaşar'cığım. Kaçak arı. Lütfen değerli takipçilerim. Yani onu başka bir konu altında değerlendiriyor. Tamam o Onu zaman. de biz kışlatmaydık onu. Sana soracak çok sorular var ama şimdilik kışlatmanın dışına çıkmadım. Bütün kışlatmayı özetlemiş olduk arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim. Yani Murat'ın verdiği satır ara bilgilerini çok bilgi vermiyor. Hepsini özetlemedi, onu söyleyeyim. Yani hepsini vermiyor, ara ara veriyor. Yani Murat'ın satır arası çok önemli. Satır aralarından bir şeyler çıkarmanız çok önemlidir. Mesela invert şurubu verdiği doğrudur. Yani evet, invert şurup çoğu aracı şu anda ona dönecek. Dediğim gibi kışlatma ile ilgili özetlemiş olduk. Yine Murat'la bu yaz boyunca çekeceğiz. Hem kendi kanalı var, hem benim kanalım var. Beraber çalışıyoruz. Hem kendisine çekiyoruz. İnşallah bu sene Yaşar Hoca'yı da kendi bölgeme getireceğim Ardahan'a. Ardahan'da da çekeceğiz arkadaşlar. İnşallah beraber aynı yere gideriz. Ben 3 kişiyle gidiyorum. Yani eğer başka bir arazi bulabilirsek köyün içinde böyle 5 kilometre 3 kilometre uzaklıkta Yaşar hocamıza da yer bulabilirsem aynı köye gitmeyi düşünüyoruz. Orada böyle güzel videolar, arıcılarımızın hoşuna gidebilecek, gıptayla izleyebileceği inşallah çok güzel videolar çekeceğiz. Yolda Yaşar'cığım bu sene şey düşünüyorum. Buradan arıyı taşırken gece 12'de burada çekim yapacağım. Ta ki Ardahan Gölü'ne inene kadar, arının ağzını açana kadar böyle bir video çekmeyi düşünüyorum. Evet. Ama çok zamandır aklımda ama Yaşar, yani arı taşıyoruz, helak oluyoruz, zor iş, meşakkatli. Ondan dolayı kamerayla mı uğraşalım, arıyla mı uğraşalım, ipiyle mi, o bu. Yani zor. İnşallah bu sene artık sistemi oturttuk diyelim. Yani eleman tutuyorum. Elemanla taşıtma yapıyorum. Tabii Murat'ın çok yardımcıya ihtiyacı var. Evet. O konuda da aslında bir ekip olmamız gerekiyor ama hepimizin ayrı ayrı işleri olduğu için ekip olamıyoruz. Yani bu sene biraz daha ekip olmaya çalışacağız. Toplantılarımız olacak. Yani birebir hep birlikte ekip olmaya çalışacağız. Dediğim gibi yani detaylı teknik bilgiler istiyorsanız Porkut Arıcılık Murat'ın YouTube kanalını takip edin. Orada daha detaylı ve daha teknik bilgiler veriyor. Biz burada kışlatmayı üstün körü demesek de genel olarak geçtik. Hepinize teşekkür ediyorum. Başka bir Porkut Arıcılık'la video yapmakta buluşmak üzere diyelim.